Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika, tam kıvamında bir meyveli yaş pasta tarifi vereceğim. Bütün inceliklerini anlatacağım. Harika bir pandispanya, harika bir yaş pasta kreması ve süslemesiyle sizlere güzel bir tarif vereceğim. Bunun için öncelikle ben kremasını yapıyorum. Kreması için 3 su bardağı sütü tenceremize alalım. 600 milim. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ekleyelim silme şeklinde. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milimdi. Bir yumurtanın sarısını ekleyelim. Ve 1 çay bardağı şeker ekleyelim. Şöyle bir güzelce karıştırıp ocağa alalım ve kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Burada kızım karıştırıyor, o yüzden yavaş yavaş. Mutlaka karıştırarak pişiriyoruz. Göz göz olana kadar. Kaynadıktan sonra ocaktan alacağız. Koyu kıvamlı bir muhallebi hazırlıyoruz ilk başta. Bu şekilde. Bakın göz göz kaynıyor. Ocağın altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Hızlıca soğuması için bir kaba alıyorum. Hem soğuması için hem de kabuk bağlamadan buzdolabına kaldırabilmem için ayrı bir kaba aldım. Tencereyle buzdolabına kaldıramayız. Üzerine bir streç film veya yağlı kağıt ile kapatın ve buzdolabına kaldırın. Kabuk bağlamadan bu şekilde güzelce dinlenerek soğusun. Şimdi harika pandispanyamızı yapmaya sıra geldi. 8 adet yumurtayı sarılarını ve beyazlarını ayırmadan çırpma kabının içerisine alalım. Çırpma kabınız mutlaka kuru ve temiz olmalı. Güzel bir pandispanya yapmak istiyorsanız bu püf noktasına dikkat edin. Hatta çırpacağınız tel bile kuru ve temiz olsun. 8 adet yumurtayı ekledik. 1 su bardağı şekeri, 1,5 su bardağı şekeri de ekliyorum. Ve güzelce şeker eriyene kadar çırpıyorum. Şekerin eridiğini nasıl anlayacaksınız? Parmaklarınızı daldırın ve şöyle bir bakın. Şeker elinize gelmiyorsa tamamdır. Zaten baya bir kabarması gerekiyor. Mikserinizin gücüne göre 5 dakika veya 10 dakika bu kıvama gelene kadar bakın, inanılmaz güzel bir şekilde kabardı. Önce mikserinizin düşük devirinde, ardından en yüksek devirinde yumurta ve şekerlerinizi çırpın. Şimdi toplamda 3 su bardağı un kullanacağız ama her su bardağını döktükten sonra yavaş yavaş spatula ile o eklemiş olduğumuz unu yediriyoruz bu şekilde. Yine 200 milimlik su bardağı ile ekledim. Su bardağı demeyeyim de 200 milimlik bardak ile ekledim. Her eklemede mutlaka eleyerek ekleyin ve bu şekilde alttan üste karıştırarak hazırlayın. Bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Toplamda 3 bardak un ekledim. Malzemeleri en kısa zamanda ipobox kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. 28 santim çapındaki kelepçeli kalıba döküyorum. Tabanını ben tereyağı ile yağladım. Yağlı kağıdım bitmiş. O yüzden yağlı kağıt sermedim. Varsa yağlı kağıt serin veya güzelce tereyağı ile yağlarsanız sorun olmaz. Kenarlarını kesinlikle yağlamayın ki güzelce kabarsın. 180 derecede ısınmış fırına sürdüm ve 1 saat boyunca pişirdim. Sizin fırınınız daha kısa sürede pişirebilir. Lütfen kontrollü olun. 1 saatin ardından bıçak testi yaptığımda bakın hiçbir şekilde yapışma yok. Fırından çıkartıyorum hemen. Eğer un miktarını güzel ayarladıysanız ve güzel pişirdiyseniz asla çökme olmayacaktır. Ama herhangi bir ihtimale karşı çıkarır çıkarmaz fırın teline ters çeviriyorum. Fırın telini biraz yukarıda kalacak ters bir şekilde tezgahın üzerine koyun ve bu şekilde ters çevirin. Ve bu şekilde soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra kelepçeli kalıptan çıkartıyoruz ve streç filme sarıp buzdolabına kaldırıyoruz. Bunu yapmamızdaki neden hem pandispanyanın lezzeti otursun hem de dilimlediğimiz zaman katlara ayırdığımız zaman pandispanyayı daha az parçalayarak daha güzel bir şekilde dilimleyebilmek için. Taze pandispanya veya kek çok kolay bir şekilde dağılır. O yüzden mutlaka bir gece önceden yapıp dinlendirmenizi tavsiye ederim. Streç film
yerine ben folyo almışım. O yüzden karıştırmışım. Bir poşete sardım ve buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi ertesi gün kremamı yapıyorum. Bunun için bir bardak, 1 su bardağı 200 milimlik bardak ile krem şanti ve 200 milim süt kremasını çırpma kabımın içerisine alıyorum ve güzelce krema köpürene kadar çırpıyorum. Krema kıvam aldıktan sonra bırakın, yoksa sıvılaşır, kremanız bozulur. Bunu iç kremada kullanacağız. Şimdi bir gün önceden hazırlamış olduğumuz muhallebi vardı, pastacı kreması vardı. Bu kremalı, krem şantili karışımın içerisine katacağız ve karıştıracağız. Bakın bu şekilde olmalı. Harika bir pastacı kreması hazırlıyoruz. Bu kremayı istediğiniz bütün yaş pastalarda kullanabilirsiniz. Oldukça lezzetlidir. İnanın o kadar güzel bir yaş pasta oluyor ki bütün özel günlerinizde yapmak isteyeceksiniz. Ben meyveli yaptım. Dilerseniz çikolata ile süsleyebilirsiniz. Arzuya göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, bakın güzelce çırptım. Bu kıvamı elde ettim. Bu arada bu videoda 2 kamera kullandım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kremamızı da hazırladım. Şimdi pandispanyamı katlara bölüyorum. Ben pandispanyaları rezil ederdim. Bıçakla veya iple kesemezdim. Bu aparatı buldum ve çok sevindim gerçekten. Çok kolay bir şekilde kestim. Çok uygun bir fiyatlı zaten. Bulursanız inşallah alın mutlaka. Çok güzel dilimledim. Normalde 3 kata bölecektim ama e, 2 kat, pardon 4 kata böldüm. Çünkü o şeyi de aldım. Bu üst kısmını da aldım. Onu tabana koydum. En üst kısmını. Çok az bir krema koydum. Hiç meyve vesaire koymadım. Ve asıl katı koyuyorum. Aslında birinci kat ama ikinci kat diyeyim. Kafanız karışmasın. İkinci katı aldım ve kremamı güzelce yiyorum. Etrafını kelepçeli ayarlanabilir bir kalıp oturtturdum. Çünkü daha rahat olması için. Bu olmasa da olur. Ama daha güzel bir şekilde, problemsiz bir şekilde yapabileceğim için bunu kullandım. İlk kata çilek doğruyorum. İkinci pandispanya ile güzel yapışsın diye az bir şey daha krema koydum ve tekrar üçüncü e, kekimi koyuyorum, pandispanyamı koyuyorum. Bu katı bu sefer birazcık süt ile yumuşattım. Sadece bu katı yumuşattım. Diğerlerini yumuşatmadım. Çünkü gayet yumuşak, gözenekleri olan bir pandispanya yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu üçüncü kata muz doğruyorum. Fark ettiyseniz bu arada pandispanyalarımız göz olmuşlardı. Yani harika bir pandispanya. Görmüş olduğunuz gibi yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırmadan yaptık. Bir sene önce bu pandispanyanın daha küçük versiyonu paylaşmıştım. Şimdi muzları da koyduktan sonra tekrar bir krema ile kapattım ve en son katı en taban olan kısmı ile kapatıyorum. Daha pürüzsüz, düzgün bir yüzey oluşsun diye. Şimdi bunu bu şekilde buzdolabına koyacağım ve 2 saat dinlendireceğim. Kaplaması için 2 saatin ardından kaplanması için bir paket krem şantiyi soğuk süt ile çırpıyorum güzelce. Ve bu şekilde yıldız ucu kullanıyorum. Sıkma torbamı alıyorum. Ve krem şanti içerisine boşaltıyorum. Videolar uzun oluyor diyorsunuz diye hızlıca anlatmaya çalıştım ama inşallah anlaşılır olmuştur. Şimdi 2 saatin ardından kalıptan çıkartıyorum pastamı ve şöyle bir tabanını, yüzeyini şantiyle, kalan şantiyle şöyle bir kaplayacağım. Ondan sonra sıkma torbası ile devam edeceğim.
Son düzenlemeleri yapıyorum. Bu şekilde bir spatula kullandım ben. Kivi, çilek, portakal dilimleriyle süsledim. Çilekleri ortadan ikiye bölüp dizdim. Dilediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi üzerine jölesini yapacağım. Ben 1 çay bardağı su, 1 silme yemek kaşığı nişasta, 1 silme yemek kaşığı şeker ve çeyrek portakal suyu kullandım ama bu fazla geldi. Yarım çay bardağı suya hemen böyle yarım tatlı kaşığı kadar nişasta ve şeker ekleyip biraz da limon veya portakal suyu sıkarak kaynatabilirsiniz. Yeterli gelecektir. Aşağıya hemen malzeme listesine ekleyeceğim size bu yarım çay bardağı ile nasıl yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz bu jöleyi meyvelerin üzerine sürdüm ki parlak ve güzel dursun. Hem de kararma vesaire olmasın. Canlı canlı görünsünler diye. Aynı pastanedekiler gibi. Gerçekten çok canlı güzel duruyorlar. Şimdi ben dinlendirmeden daha da fazla hemen dilimleyip size göstermek istiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten dört dörtlük bir yaş pasta oldu. 16 kişiliktir bu yaş pasta. 28 santimlik bir kelepçeli kalıp kullandık çünkü. Oldukça büyük ve doyurucu. Şu an bu dilim çok fazla büyük. Yani o kadar doyurucu ve lezzetli bir pasta oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta aile ekonominize katkıda bulunmak isterseniz bu tarifi gönül rahatlığı ile uygulamanızı tavsiye ederim. Lütfen buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.